Herkese selamlar. Bugün çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Filozof Alfred North Whitehead'in neredeyse 100 yıl önce eğitim sistemimize koyduğu bir teşhis var. Atıl fikirler hastalığı. Yani okulda öğrendiğimiz o kadar şey, neden zihnimizde sadece ölü bir yük gibi kalıyor? Gelin bu sorunun cevabını onun gözünden arayalım. Bu arada Whitehead gibi düşünürlerin derinlikli fikirlerine daha fazla keşfetmek isterseniz Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Bu felsefi yolculukta hep beraber devam edelim. Şimdi bu felsefi konuyu şöyle bir yere bağlayalım. Hepimizin yaşadığı bir şeye. Okulda bir sürü şey öğreniyorsunuz, değil mi? Formüller, tarihler, teoriler. Sınav bitiyor ve puf hepsi uçup gidiyor. Hayatla hiçbir bağlantısını kuramadığınız o yığınla bilgi kulağa tanıdık geliyor mu? Peki, hadi şimdi konunun kalbine inelim. Whitehead'in 100 yılı aşkın bir süre önce teşhisini koyduğu o temel soruna, yani meşhur atıl fikirler hastalığına yakından bakalım. İşte Whitehead'in o işe yaramaz dediğimiz bilgi türü için bulduğu isim bu. Atıl fikirler. Az önce konuştuğumuz o his var ya, işte ona bir ad koymuş oluyor. Yani zihninize giriyor ama orada öylece duruyor. Ne kullanılıyor ne bir şeye bağlanıyor. Kök salamayan, adeta ölü doğmuş fikirler gibi. Whitehead'in bu tespiti aslında çok acı bir döngüye işaret ediyor. Düşünün, bir zamanlar yaratıcılıkla, dehayla ışıl ışıl parlayan okullar nasıl oluyor da bir sonraki nesilde sadece sıkıcı bir ezber ve rutinin tekrarlandığı yerlere dönüşebiliyor? Bu inanılmaz bir soru. Ama bakın, Whitehead'in eleştirisi burada bitmiyor, hatta daha da ciddileşiyor. Ona göre bu durum sadece bir işe yaramazlık, bir zaman kaybı değil, hayır. Bu, zihne aktif olarak verilen gerçek bir zarar. Whitehead'in alıntıladığı bu Latince deyiş durumu o kadar güzel özetliyor ki, corruptio optimi pessima, yani en iyinin yozlaşması en kötüsüdür. Neden? Çünkü yozlaşmış bir eğitimden daha yıkıcı bir şey olamaz ona göre. En değerli potansiyelimizi, insan zihnini hedef alıyor ve onu atıl ölü bilgilerle doldurarak resmen felç ediyor. Peki, ama bu nasıl oluyor? Neden bu tuzağa düşüyoruz? Gelin, şimdi işin kökenine inelim. Her şey, zihnin ne olduğuna dair temelden kusurlu bir varsayımla başlıyor. Eğitimdeki yaygın kanı genelde şudur: zihin bir alet gibidir. Önce onu güzelce biliriz, keskinleştiririz, sonra da hayatta kullanırız. İşte Whitehead'in kökünden sarsmak istediği o geleneksel benzetme tam da bu. Bakın buradaki karşılaştırma aradaki o devasa farkı ne kadar net gösteriyor. Geleneksel görüşte zihin sanki kullanılmayı bekleyen ölü, pasif bir alet gibi. Ama Whitehead'in görüşünde ise zihin sürekli bir faaliyet halinde. Hassas, alıcı, her an uyarana tepki vermeye hazır, canlı bir şey. Yani fark, bir alet çantasıyla yaşayan bir organizma arasındaki fark kadar büyük aslında. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Diyor ki Whitehead, zihnin hayatını onu bilene kadar erteleyemezsiniz. Öğrettiğiniz konuyla ilgili ne ilgi uyandıracaksanız onu burada ve şimdi yapmalısınız. Geleceğe hazırlık falan değil, öğrenme anın kendisidir. Bu hatalı yaklaşımın sonucu ne oluyor peki? İşte bu. Hiçbir yere varmayan bir cebir, hiçbir işe yaramayan bir geometri, hayattan kopuk bir bilim. Öğrencinin hayatına asla dokunmayan, birbiriyle alakasız dersler yığını, Whitehead'in o müthiş benzetmesiyle sanki Tanrı'nın dünyayı yaratmadan önceki aklından geçen ama bir türlü bir araya getiremediği bir fikir listesi gibi. Tam bir karmaşa. Tamam, sorunu anladık. Peki Whitehead'in çözümü ne? Aslında her şey iki basit ama inanılmaz güçlü bir kuralla başlıyor. Çözüm aslında şaşırtıcı derecede net. Birincisi, çok fazla ders öğretme. İkincisi, ne öğretiyorsan onu tam öğret. Yani az ama öz. Her konudan bir tutam bilgi kırıntısı serpiştirmek yerine birkaç temel konuyu alın ve onu tüm derinliğiyle, tüm bağlantılarıyla öğretin diyor. Whitehead'in şu sözü, hedefin ne olmadığını çok net ortaya koyuyor. Sadece iyi bilgilenmiş bir adam, Tanrı'nın yeryüzündeki en işe yaramaz sıkıcı kişidir. Yani amaç, ayaklı ansiklopediler, her şeyi bilen ama hiçbir şey yapamayan sıkıcı insanlar yaratmak değil. Amaç, derin ve en önemlisi kullanılabilir bilgiye sahip, düşünen insanlar yetiştirmek. Peki bu iki kuralın da ötesinde Whitehead tüm eğitimi bir araya getirecek büyük, birleştirici bir ilke ortaya koyuyor. İşte Whitehead felsefesinin tam kalbi de bu. Diyor ki, eğitim için tek bir konu vardır, o da tüm tezahürleriyle hayattır. İster cebir olsun, ister edebiyat. Öğretilen her şey aslında hayatın kendisini anlamak için bir araç olmalı. Her ders, hayata açılan farklı bir pencere gibi düşünülmeli.
Peki bu pratikte ne demek? Şu demek, öğrendiğimiz her bilginin ısrarla şimdiye bağlanması gerekiyor. Çünkü sahip olduğumuz tek gerçek şey şimdiki an. Geçmişin bile tek bir faydası var, o da bizi şu ana hazırlaması. Ve şu söze bakın. Şimdiki zaman var olan her şeyi içerir, o kutsal bir zemindir çünkü o geçmiştir ve gelecektir. Yani şimdi dediğimiz an hem geçmişin tüm birikimini taşıyor hem de geleceğin tüm potansiyelini içinde barındırıyor. İşte eğitim tam da bu kutsal zeminde, bu kutsal anda gerçekleşmeli. Kısacası çözüm bilgiyi hayata ve şimdiye demirlemekte. Peki tüm bu çabanın sonunda ulaşılmak istenen nihai hedef ne? Sadece bir sürü şey bilmek mi? Hayır. Whitehead'e göre asıl hedef bilginin, karakterin ve eylemin zarif bir sentezine ulaşmak. Ve bu sentezin en üst noktasına da üslup adını veriyor. Ama bu bildiğimiz anlamda edebi bir üslup değil sadece. Bu, bir sorunu çözerken en doğru bilgiyi en sade ve etkili şekilde kullanabilme yeteneği. Karmaşık bir fikri karşınızdakini rahatça anlatabilme becerisi. Yani kısacası bilgiyi zarafetle, güçle ve bir amaç doğrultusunda kullanma sanatı. Zihnin nihai ahlakı diyor buna. Ve şimdi Whitehead'in 100 yıl önce sorduğu bu soruyu size yönelterek bitirelim. Şöyle bir durup düşünün. Sizin zihninizdeki bilgi canlı mı yoksa atıl mı? Öğrendikleriniz hayatta nefes alıp veren yaşayan organizmalar mı? Yoksa zihninizin bir köşesinde tozlanmaya bırakılmış ölü fikirler mi? Sanırım bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.